Artık hava iyice aydınlanmıştı ve parti üyeleri o zamandan beri ne yemek yemiş ne de uyumuştu. Önceki sabah, kendilerini yavaş yavaş canlandırmaya başladılar, yemek hazırlamak için. Irov'un isyancıları küçük bir kuru et stokunu konserve olarak çıkarmıştı. 5 kişi için çorbalar, sebzeler, krakerler, un, çay ve kahve. Uzun süredir aç olan iştahları gidermek için her şey aceleyle hazırlandı. Bir sonraki görev, kulübeyi yaşanabilir hale getirmekti. Bu amaçla karar verildi. Yaşanan trajedinin korkunç kalıntıları bir an önce kaldırılacaktı. Profesör Porter ve Bay Philander iskeletleri inceledi. Daha büyük olan ikisinin, en yüksek beyaz ırktan bir erkek ve kadına ait olduğunu belirttiler. En küçük iskeletin konumu ise ayrı bir önem taşıyordu. Beşiğin yanındaki yeri, bu zavallı çocuğun o çiftin bebeği olduğundan hiç şüphe bırakmıyordu. Adamın iskeletini defnetmeye hazırlanırken Clayton, ölüm anında adamın parmağında hala kalan devasa bir yüzüğü fark etti. Elin ince kemikleri çürüyüp dağılmıştı. Ama altın süs olduğu gibi duruyordu. Yüzüğü eline alıp inceledi. Ve sonra, bir çığlık attı. Yüzük, Greystoke hanedanının armasını taşıyordu. Tam o sırada Jane, dolaptaki kitapları buldu. Birini açtığında iç sayfada şu isim yazıyordu, John Clayton, Londra. İkinci kitapta ise aceleyle gözden geçirirken tek bir isim dikkatini çekti. Greystoke. Neden, Bay Clayton, diye bağırdı. Bu ne anlama geliyor? Bu kitaplarda kendi insanlarınızın isimleri var. Ve işte, diye ciddi bir sesle yanıtladı Clayton, Greystoke hanedanının büyük yüzüğü. Amcam John Clayton, Lord Greystoke, yıllardır kayıp. Muhtemelen denizde kaybolduğu sanılıyordu. Ama bu şeylerin burada, bu vahşi Afrika ormanında olmasını nasıl açıklıyorsunuz, diye haykırdı kız. Bunu açıklamanın tek bir yolu var, Bayan Porter, dedi Clayton. Merhum Lord Greystoke boğulmadı. Burada öldü, bu kulübede. Ve şu an yerde yatan bu zavallı şey, onun geriye bıraktığı tek şey. O zaman bu Lady Greystoke olmalı, dedi Jane, yataktaki kemik kütlesine saygıyla bakarak. Güzel Lady Alice, diye yanıtladı Clayton, sesi kederle kısılarak. Pek çok erdemi ve olağanüstü kişisel cazibeleriyle tanınan biri. Annem ve babam ondan sıkça söz ederdi. Zavallı kadın, diye mırıldandı. Derin bir saygıyla, merhum Lord ve Lady Greystoke'un bedenleri, küçük Afrika kulübesinin yanına gömüldü. Ve aralarına, maymun kalanın bebeğinin küçük iskeleti yerleştirildi. Bay Philander, bebeğin zayıf kemiklerini yelken bezine sararken kafatasını dikkatle inceledi. Sonra Profesör Porter'ı yanına çağırdı ve ikisi birkaç dakika boyunca alçak sesle konuştu. Çok dikkat çekici, gerçekten çok dikkat çekici, dedi Profesör Porter. Bağışlayın, dedi Bay Philander, ama Bay Clayton'ı bu keşfimizden hemen haberdar etmeliyiz. Sus, sus, Bay Philander, sus, diye azarladı Profesör Archimedes Porter. Ölüler geçmişi gömsün ölüleri. Ve böylece o beyaz saçlı yaşlı adam, bu tuhaf mezar için defin törenini tekrarladı. 4 arkadaşı başlarını eğip açık havada sessizce duruyordu yanında. Maymunlu Tarzan, töreni ağaçların arasından ciddiyetle izliyordu. Ama en çok, Jane Porter'ın tatlı yüzünü ve zarif figürünü izliyordu. Vahşi, eğitimsiz göğsünde yeni duygular kabarıp geliyordu. Onları adlandıramıyordu. Bu insanlara neden bu kadar büyük ilgi duyduğunu merak etti, neden o 3 adamı kurtarmak için bu kadar çaba göstermişti. Ama Sabor'u o garip kızın nazik etinden neden uzaklaştırdığını sorgulamıyordu bile. Kesinlikle bu adamlar aptaldı, saçmaydı ve korkaktı. Hatta küçük maymun Manu bile onlardan daha zekiydi. Eğer bunlar kendi türünden yaratıklarsa, o, geçmişteki kan gururunun haklı olup olmadığından şüphe duymaya başlamıştı. Ama kız, o bambaşka bir meseleydi. Orada mantık yürütmüyordu. Sadece biliyordu, o, korunmak için yaratılmıştı. Ve kendisi de, onu korumak için. Neden sadece kuru kemikleri gömmek için bu kadar büyük bir çukur kazdıklarını merak etti. Bunun hiçbir anlamı yoktu. Kimse kuru kemik çalmak istemezdi ki. Üzerlerinde et olsaydı anlardı. Çünkü ancak o zaman birisi eti dangodan, yani sırtlandan, diğeri ise ormanın soyguncularından saklamaya çalışırdı. Mezar toprakla dolduğunda, küçük grup tekrar kulübeye döndü. Esmeralda, bugüne kadar hiç duymadığı 2 kişi ve 20 yıl önce ölmüş biri için bol bol ağlarken, şans eseri limana doğru bir bakış attı. Gözyaşları anında kesildi.
Dışarıda ne kadar alçak beyaz çöpler var, diye bağırdı, Irov'u işaret ederek. Hepsi bizi burada bu sapık adada aşağılıyor. Ve gerçekten, Irov yavaş yavaş açık denize doğru ilerliyordu. Limanın girişinden çıkıyordu. Bize ateşli silah ve mühimmat bırakacaklarına söz vermişlerdi, dedi Clayton. Acımasız yaratıklar. Eminim bu Snip denen adamın işidir, dedi Jane. King bir yaramazdı ama içinde biraz insanlık vardı. Onu öldürmeselerdi, bizi kaderimize terk etmeden önce durumu düzeltirdi. Bunu biliyorum. Yola çıkmadan önce bizi ziyaret etmedikleri için üzgünüm, dedi Profesör Porter. Hazineyi bizimle bırakmalarını istemeyi teklif edecektim. Eğer o kaybolursa, mahvolmuş bir adam olacağım. Jane babasına üzgün bir bakış attı. Boş ver, canım, dedi. Zaten hiçbir işe yaramazdı. Subaylarını sadece hazine için öldürdüler ve bizi bu korkunç kıyıya indirdiler. Sus, sus, evlat, diye yanıtladı Profesör Porter. İyi bir çocuksunuz ama pratik konularda deneyimsizsiniz. Ve Profesör Porter döndü, ellerini uzun palto kuyruklarının altında kenetleyerek, gözleri yere bakarak, yavaş adımlarla ormana doğru yürüdü. Kızı dudaklarında hüzünlü bir gülümsemeyle onu izledi. Sonra döndü ve Bay Philander'a fısıldadı. Lütfen dün yaptığı gibi tekrar uzaklaşmasına izin verme. Onu yakından gözetmen için sana güveniyoruz, biliyorsun. Her geçen gün daha zor hale geliyor, diye yanıtladı Bay Philander, içini çekerek ve başını sallayarak. Sanırım artık hayvanat bahçesi müdürlerine aslanlarından birinin serbest olduğunu bildirmeye gittiğini düşünüyorum. Ah, Bayan Jane, neyle başa çıkmam gerektiğini bilemezsiniz. Evet, biliyorum, Bay Philander. Ama hepimiz onu seviyoruz. Ve onu yönetmek için en uygun kişi de sizsiniz. Çünkü ne derse desin, büyük bilginize saygı duyar. Yargınıza güvenir. Zavallı sevgili, bilgiyle bilgelik arasındaki farkı ayırt edemiyor. Bay Philander, hafifçe şaşkın bir ifadeyle Profesör Porter'ın peşinden gitmek üzere döndü. Aklında tek bir soru dönüyordu. Bayan Porter'ın bu sözleri bir iltifat mıydı, yoksa nezaket kılığına bürünmüş bir eleştiri mi? İltifat, diye karar verdi. Tarzan, küçük grubun Irov'un ayrılışını izlerken yüzlerindeki şaşkınlığı görmüştü. Gemi harika bir şeydi ve ona tamamen yeni geliyordu. Hemen limanın ağzının kuzeyindeki kara noktasına gitmeye karar verdi. Gemiye daha yakından bakacak ve mümkünse nereye gittiğini anlayacaktı. Ağaçların arasında büyük bir hızla sallanarak ilerledi. Gemi limandan yeni çıkmıştı ve Tarzan, o tuhaf yüzen evin hareketlerini tam bir seyir halinde izledi. Yaklaşık 20 adam güvertede oraya sola koşturuyor, halatları çekip serbest bırakıyordu. Hafif bir kara esintisi esiyordu ve gemi limanın ağzından az yelkenle çıkmıştı. Ama şimdi noktayı geçmişlerdi ve her türlü tuval geriliyordu. Denizden olabildiğince hızlı kaçmak istiyorlardı. Tarzan geminin zarif hareketlerini hayranlıkla izledi ve onunla birlikte olmayı özledi. Kısa süre sonra keskin gözleri, uzak kuzey ufkunda bir şeyi yakaladı. Duman ve bu dumanın ne anlama geldiğini merak etti. Aynı zamanda Irov'daki gözcü de bunu fark etmiş olmalıydı. Çünkü birkaç dakika sonra Tarzan yelkenlerin kısaltıldığını gördü. Gemi döndü ve hemen karaya doğru geri geldiğini anladı. Baştaki bir adam sürekli olarak denize uzun bir ip sarkıtıyordu, ucunda küçük bir nesne vardı. Tarzan bunun ne işe yaradığını merak etti. Sonunda gemi doğrudan rüzgara karşı yükseldi. Çıpa indirildi. Yelkenler aşağı geldi. Güvertede büyük bir koşuşturma başladı. Bir tekne indirildi ve içine büyük bir sandık kondu. Sonra bir düzine denizci küreklere eğildi ve Tarzan'ın çömeldiği noktaya doğru hızla kürek çekmeye başladılar. Teknenin kıçında, yaklaşırken, Tarzan fare yüzlü adamı gördü. Sadece birkaç dakika sonra tekne sahile dokundu. Adamlar dışarı atladı ve büyük sandığı kumun üzerine kaldırdı. Limanın kuzey tarafındaydılar, böylece varlıklarını kulübedekilerden gizlemiş oldular. Adamlar bir an öfkeyle tartıştı. Sonra fare yüzlü adam ve birkaç yoldaşı, Tarzan'ın gizlendiği alçak kayalığa çıktılar. Etrafa birkaç dakika baktılar. "Burası iyi bir yer," dedi fare yüzlü denizci, Tarzan'ın ağacının tam altındaki bir noktayı işaret ederek. "En iyisi," diye yanıtladı arkadaşlarından biri. "Eğer hazineyle yakalanırsak zaten her şeye el konulur. Bazılarımız belki dar ağacından kaçabilir. Buraya gömsek, sonra dönüp tadını çıkarırız." Fare yüzlü adam, teknede bekleyen diğerlerine seslendi. Onlar yavaş yavaş kıyıya doğru kazma ve kürek taşıyordu.
"Çabuk olun," diye bağırdı Snip. "Acele etme," diye karşılık verdi adamlardan biri, huysuz bir tonla. "Sen amiral değilsin, lanet karides. Ben burada kaptanım, anlamanı istiyorum. Sürüntü," diye bağırdı Snip, ağzından küfürler saçarak. "Sakin olun çocuklar," diye uyardı sessiz duran adamlardan biri. "Kendi aramızda kavga ederek hiçbir şey kazanmayız." "Doğru," diye yanıtladı Snipes'a kızan denizci. "Ama bu lanet şirkette kimsenin gösterecek bir şeyi yok. Siz burada kazın," dedi Snip, ağacın altındaki bir noktayı işaret ederek. "Ve kazarken, Peter de bir harita çizsin, böylece yeri tekrar bulalım. Sen, Tom ve Bill, birkaç kişi daha alın ve sandığı yukarı getirin." "Sen ne yapacaksın?" diye sordu daha önce kavga eden denizci. "Sadece patron mu keseceksin? Meşgul ol," diye hırladı Snip. "Kaptanın kazma kürek kullanacağını mı sandın?" Adamlar öfkeyle yukarı baktı. Kimse Snipes'ı sevmiyordu. Ve bu, King'i öldürüp liderliği ele geçirdiğinden beri böyleydi, nefretlerinin alevine sürekli yakıt katıyordu. "Yani kürek almayı, bu işte yardım etmeyi düşünmüyorsun. O omuzu da o kadar ağrımıyor ya," dedi Terrent, daha önce konuşan denizci. "Hiçbir şekilde," diye yanıtladı Snip, parmaklarını gergin bir şekilde tabancasında gezdirerek. "O zaman, Allah aşkına," dedi Terrent, "eğer kürek almayacaksan, kazma alırsın." Bu sözlerle kazmasını başının üstüne kaldırdı ve güçlü bir darbeyle Snipes'ın beynine gömdü. Sessizlik. Adamlar bir an için sadece durdu ve sonucu izledi. Sonra biri konuştu. "Kokarca pek de iyi hizmet etti, değil mi?" Diğerlerinden biri kazmasını yere vurmaya başladı. Toprak yumuşaktı, kazmasını bir kenara bıraktı ve kürek aldı. Diğerleri de ona katıldı. Cinayet hakkında başka tek kelime edilmedi. Ama adamlar, Snip komutayı devraldığından beri hiç bu kadar iyi bir ruh halinde çalışmamışlardı. Sandığı gömmek için geniş bir hendek hazırlandığında, Terrent bir öneride bulundu, hendeyi biraz büyütüp Snipes'ın cesedini de sandığın üstüne gömsünler. "Belki böylece kazanları herkesi kandırır," diye açıkladı. Diğerleri bu önerinin kurnazlığını hemen gördü. Hendek genişletildi, cesedi barındıracak kadar derinleştirildi. Önce yelken bezine sarılan sandık yavaşça yerine indirildi. Üst kısmı, mezarın tabanından yaklaşık bir ayak aşağıda kalıyordu. Toprak sandığın üzerine çekildi ve mezarın tabanı düzlendi, düzgün göründü. İki adam, fare yüzlü cesedi serbestçe mezara yuvarladı. Öncesinde silahlarından ve üzerindeki değerli eşyalarından arındırıldı, partinin birkaç üyesi bunlara sahip olmak istemişti. Sonra mezarı toprakla doldurdular ve sıkıştı üzerine bastırdılar. Fazla gelen toprak uzağa fırlatıldı. Ölü çalılıklar, yeni yapılmış mezarın üzerine olabildiğince doğal bir şekilde yayıldı. Toprağın bozulduğuna dair tüm izler silindi. İşlerini tamamlayınca denizciler küçük tekneye döndü ve hızla Irova doğru kürek çektiler. Esinti önemli ölçüde artmıştı. Ufuktaki duman artık çok daha belirginleşmişti. İsyancılar zaman kaybetmedi, tam yelkenle güneybatıya doğru ilerledi. Tarzan, olan biteni ilgiyle izlemiş ve bu tuhaf yaratıkların tuhaf hareketlerini merak etmişti. İnsanlar, orman hayvanlarından gerçekten daha aptal ve daha zalimdi. Büyük ormanın huzurunda ve güvenliğinde yaşamak ne büyük bir şanstı. Gömdükleri sandığın ne içerdiğini merak etti. Eğer istemeselerdi, neden suya atmamışlardı? Bu çok daha kolay olurdu. Ama dur, diye düşündü. Aslında istiyorlar. Buraya sakladılar çünkü geri dönmeyi planlıyorlar. Tarzan yere yığıldı ve kazı alanını incelemeye başladı. Bu yaratıkların bir şeyler düşürüp düşürmediğini arıyordu. Kısa süre sonra çalılıkların arasında, mezarın üzerine gizlenmiş bir kürek buldu. Onu eline aldı ve denizcilerin yaptığı gibi kullanmaya çalıştı. Garip bir işti ve çıplak ayaklarını incittiyordu. Ama kısmen cesedi ortaya çıkarana kadar devam etti. Onu mezardan çekip bir kenara bıraktı. Sonra sandığı ortaya çıkarana kadar kazmaya devam etti. Sandık da cesedin yanına sürüklendi. Alttaki küçük delik dolduruldu. Ceset ve çevresi toprakla örtüldü, üzerine çalılıklar serildi. Ve Tarzan sandığa döndü. 4 denizci o yük altında terlemişti. Ama maymunların Tarzan'ı onu boş bir paket kutusu gibi kaldırdı, küreği de iple sırtına bağladı ve ormanın en yoğun bölgesine doğru yürüdü. Ağaçlar bu yükle taşınamazdı, ama patikalar boyunca ilerledi ve oldukça iyi bir tempo tutturdu. Birkaç saat boyunca doğunun biraz kuzeyine yürüdü.
Ta ki önünde geçilmez bir duvar gibi yükselen, mat ve dolaşık bitki örtüsüne ulaşana kadar. Alt dalların arasından geçti ve 15 dakika sonra maymunların amfiteyatrosuna ulaştı. Konseylerini topladıkları ya da dam ayinlerini kutladıkları o büyük açıklık. Açıklığın ortasına yakın, davulun yanı başında, kazmaya başladı. Bu, mezardaki yeni kazılmış toprağa kıyasla çok daha zordu. Ama maymunların tarzanı direniyordu. Devam etti. Ve sonunda, sandığı gizlemek için yeterince derin bir delik açtı. Sandık içine indirdi. Görünmez hale geldi. Peki neden bu kadar emek harcamıştı, içinde ne olduğunu bile bilmeden? Maymunların tarzanı insan bedenine ve insan beynine sahipti. Ama eğitimi ve çevresi bakımından bir maymundu. Beyni ona şunu söylüyordu: sandığın içinde değerli bir şey vardı. Yoksa adamlar onu saklamazlardı. Eğitimi ise yeni ve alışılmadık olanı taklit etmeyi öğretmişti. Ve her ikisine eklenen doğal merak, erkeklerde de maymunlar kadar yaygın olan o merak, onu sandığı açmaya ve içini incelemeye yöneltmişti. Ama ağır kilit ve devasa demir bantlar hem zekasını hem de gücünü aştı. Ve Tarzan, merakını tatmin edemeden sandığı gömmek zorunda kaldı. Kulübenin yakınına avlanmaya döndüğünde hava oldukça kararmıştı. Küçük binanın içinde bir ışık yanıyordu. Clayton, 20 yıldır sağlam kalmış açılmamış bir teneke petrol bulmuştu, Black Michael'ın Clayton'lara bıraktığı malzemeler arasındaydı. Lambalar da kullanılabilir durumdaydı. Ve böylece kabinin içi gündüz gibi aydınlanmıştı. Tarzan şaşırdı. Lambaların ne işe yaradığını çok kez merak etmişti. Okudukları ve resimler ona ne olduklarını göstermişti. Ama nasıl çalıştıklarını, nasıl o harika güneş ışığını ürettiklerini anlayamamıştı. Kapıya en yakın pencereye yaklaştığında, kulübenin 2 odaya bölündüğünü gördü, kaba bir dal ve yelken kumaşıyla yapılmış bir bölmeyle ayrılmıştı. Ön odada 3 adam vardı. 2 yaşlısı derin bir tartışmaya dalmışken, genç olan, duvara yaslanmış küçük bir tabure üzerinde, Tarzan'ın kitaplarından birini dikkatle okuyordu. Ama Tarzan erkeklerle fazla ilgilenmiyordu. Diğer pencereye geçti. İşte orada, kız vardı. Ne güzel yüz hatları, ne kadar narin, kar gibi bir ten. Tarzan'ın masasında, pencerenin altında başını eğmiş, yazıyordu. Odanın diğer tarafında bir yığın ot üzerinde zenci uyuyordu. 1 saat boyunca Tarzan, o yazarken onu izledi. Onunla ne kadar konuşmak istiyordu. Ama kendini tuttu. Çünkü genç adam gibi, o da onu anlamayacaktı. Ve daha kötüsü, onu korkutup uzaklaştıracağından korkuyordu. Sonunda Jane ayağa kalktı, el yazmasını masanın üzerine bıraktı ve yatağa gitti, üzerine birkaç katman yumuşak ot serilmişti. Bunları Tarzan düzenlemişti. Sonra, başını taçlayan yumuşak altın saçlarını gevşetti. Parlayan bir şelale gibi, son ışıkla parlayan metale döndü ve oval yüzünün çevresine döküldü. Dalgalı çizgilerle belinin altından aşağıya aktı. Tarzan büyülenmişti. Sonra lambayı söndürdü ve kulübenin içi derin bir karanlığa büründü. Tarzan hala izliyordu. Pencerenin altına sessizce yaklaştı, bekledi, dinledi. Yarım saat boyunca. Sonunda ödüllendirildi, içeriden gelen düzenli nefes sesleri, uyku anlamına geliyordu. Dikkatlice elini kafes ağları arasına soktu. Ta ki tüm kolu kabinin içine girene kadar. Yavaşça masaya dokundu. Ve sonunda, Jane Porter'ın yazdığı el yazmasını kavradı. Dikkatlice kolunu geri çekti. Değerli hazineyi tutuyordu. Tarzan sayfaları küçük bir paket halinde katladı ve okey kılıfına koydu. Sonra ormana süzüldü, yumuşakça, sessizce, bir gölge gibi. Ertesi sabah erken saatlerde Tarzan uyandı. Ve aklına gelen ilk şey, dünden kalma, o titreyen hazine oldu. Güzel beyaz kızın yazdığı harika yazı. Aceleyle onu ortaya çıkardı. Ne yazıldığını okuyabilmeyi umuyordu. İlk bakışta acı bir hayal kırıklığı yaşadı. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı, şimdiki gibi bir mesajı çözme yeteneğini bu kadar özlememişti. Çünkü şu an o altın saçlı, ilahi varlık, o kadar ani ve beklenmedik biçimde hayatına girmişti ki. Mesajın kendisi için olup olmaması ne fark ederdi ki? Bu onun düşüncelerini ifade ediyordu. Ve maymunların Tarzan'ı için bu yeterliydi. Ama şimdi, o tuhaf, kaba karakterler karşısında şaşkın kalmak zorundaydı. Daha önce hiç görmemişti bunları. Hatta basılı kitaplardakinin tam tersine dönüktüler ve yazmakta zorlandığında incelediği birkaç harfinde tam aksi yöndeydi bunlar. Kara kitabın küçük böcekleri tanıdık dostlarıydı.
Ama bu böcekler yeniydi. Duyulmamıştı. 20 dakika boyunca inceledi onları. Birden tanıdık ama bozuk şekiller almaya başladılar. Eski dostlarıydı ama sakat kalmışlardı. Sonra burada bir kelime seçmeye başladı. Kalbi sıçradı, sevinçle. Okuyabiliyordu. Ve okuyacaktı. Yarım saat sonra hızla ilerliyordu. Ara sıra takıldığı yerler oluyordu. Ama her şey şaşırtıcı bir kolaylıkla akıp gidiyordu. İşte okuduğu şey. Sana asla görmeyeceğin bir mektup yazmak aptalca görünüyor. Ama Avrupa'dan denize açıldığımızdan beri başımıza gelenleri birine anlatmak zorundayım. O talihsiz Irov'dan bu yana yaşadığımız korkunç deneyimleri. Eğer artık çok olası göründüğü gibi, hiç uygarlığa dönemezsek, bu mektup en azından son kaderimize götüren olayların kısa bir kaydı olsun. Bildiğin gibi, bilimsel bir keşif gezisine çıkmamız gerekiyordu. Kongo'ya. Babamın inanılmaz derecede eski bir uygarlığa dair harika bir teorisi vardı ve kalıntıların Kongo Vadisi'nin bir yerinde gömülü olduğunu düşünüyordu. Ama yola iyice çıktıktan sonra gerçek ortaya çıktı. Baltimore'da bir kitap ve antika dükkanı işleten yaşlı bir adam, çok eski bir İspanyol el yazmasının yaprakları arasında bir mektup bulmuş. Bu mektup, 1550'de İspanya'dan Güney Amerika'ya büyük bir hazineyle yol alan bir İspanyol galyonunun isyancı mürettebatının maceralarını anlatıyordu. Dablonlar ve 8 parçalık sikkeler, kesinlikle garip ve korsan gibi geliyor. Mektubu yazan, o mürettebatın bir üyesiydi. Mektubu oğluna yöneltmişti. Oğlu da o sırada bir İspanyol ticaret gemisinin kaptanı olarak görev yapıyordu. Anlattığı olayların üzerinden yıllar geçmişti. Yaşlı adam artık küçük bir İspanyol kasabasının saygın vatandaşıydı. Ama altına olan sevgisi hala o kadar güçlüydü ki, hem kendisi hem de oğlu için harika bir servet kapısı açabilecek bu bilgiyi paylaşmak istedi. Yazar, İspanya'dan sadece bir hafta sonra mürettebatın isyan ettiğini ve karşılarına çıkan her subayı öldürdüğünü anlatıyordu. Ama bu eylemle kendi sonlarını da getirdiler. Çünkü gemiyi yönlendirebilecek kimse kalmamıştı artık. 2 ay boyunca oraya buraya sürüklendiler. İskorbüt, açlık ve susuzlukla birer birer hastalandılar, ta ki küçük bir adacıkta mahvolunaydılar. Galyonun teknesi kıyıda parçalandı. Hayatta kalanlar sadece 10 kişiydi ve en büyük hazine sandıklarından birini kurtarmışlardı. Bunu adanın derinliklerine gömdüler ve 3 yıl boyunca orada kaldılar. Sürekli kurtarılma umuduyla. Birer birer hastalandılar ve öldüler. Ta ki geriye sadece bir kişi kalana kadar, mektubu yazan adam. Galyonun enkazından bir tekne yapmışlardı. Ama adanın nerede olduğunu bilmiyorlardı ve açık denize çıkmaya cesaret edemiyorlardı. Ama herkes öldüğünde, kendisi hariç, korkunç yalnızlık o kadar ağır bastı ki, artık dayanamayacağını düşündü. Ve yalnız çıldırmak yerine, açık denizde ölümü göze almayı tercih etti. Neredeyse bir yıllık yalnızlığın ardından küçük teknesiyle yelken açtı. Neyse ki tam kuzeye yelken açmıştı. Ve bir hafta içinde, Batı Hint adaları ile İspanya arasında seyreden bir İspanyol ticaret gemisi tarafından alındı. Eve döndü. Anlattığı hikaye sadece bir gemi enkazı hikayesiydi. Adaya vardıktan sonra hayatta kalanlardan kendisi hariç hepsinin öldüğünü söyledi. İsyandan ya da gömülü hazine sandığından tek kelime etmedi. Ticaret gemisinin kaptanı ona konumunu doğruladı. Cape Verde Adaları grubundan başka bir yerde olamayacağını, yani Afrika'nın batı kıyısında, yaklaşık 16 derece veya 17 derece kuzey enleminde olduğunu anlattı. Mektuba bir harita eşlik ediyordu. Şimdiye kadar gördüğüm en kaba, en komik küçük eski harita, ağaçlar ve taşlar, hazinenin gömüldüğü yeri göstermek için kaba çizimler ve X işaretleriyle doluydu. Babam keşif gezisinin gerçek amacını açıkladığında içim düştü. Çünkü zavallı sevgilinin ne kadar vizyoner ve ne kadar az pratik olduğunu çok iyi biliyorum. Ve yine kandırıldığından korkmuştum. Özellikle de mektup ve harita için $1000 ödediğini söyleyince. Üzüntümü artıran ise Robert Canner'dan $10.000 daha borç aldığını öğrenmemdi. Bu miktar için senet vermişti. Bay Canner hiçbir güvence istememişti. Ve sen biliyorsun canım, bu benim için ne anlama geldiğini, eğer babam ödeyemezse. Ah, o adamdan ne kadar nefret ediyorum. Hepimiz olayların olumlu tarafına bakmaya çalıştık. Ama Bay Philander ve Bay Clayton, macera için Londra'dan bize katıldılar, ikisi de benim kadar şüpheci. Kısaca söylemek gerekirse, adayı ve hazineyi bulduk. Büyük bir demir kaplı meşe sandık,
Birçok kat yağlı yelken bezine sarılmıştı. Ve neredeyse 200 yıl önce gömüldüğü gibi sapasağlam duruyordu. Sadece altın parayla doluydu. Ve o kadar ağırdı ki 4 adam ağırlığının altında bükülüyordu. Bu korkunç şey, sanki sadece cinayet ve talihsizlik getirmeye yazgılıydı. Cape Verde adalarından ayrıldıktan sadece 3 gün sonra kendi ekibimiz isyan etti ve tüm subayları öldürdü. Ah, hayal edebileceğim en korkunç deneyimdi. Yazamıyorum bile. Bizi de öldüreceklerdi. Ama içlerinden biri, lider olan King, buna izin vermedi. Ve böylece sahil boyunca güneye, ıssız bir yere yelken açtılar. İyi bir liman buldular. Bizi karaya çıkardılar ve bırakıp gittiler. Bugün hazineyle birlikte denize açıldılar. Ama Bay Clayton, eski galyondaki isyancılara benzer bir kaderle karşılaşacaklarını söylüyor. Çünkü King, gemide navigasyonu bilen tek kişi, iniş günü adamlardan biri tarafından öldürüldü. Keşke Bay Clayton'ı tanıyabilseydim. Hayal edilebilecek en değerli insandır. Ve yanılmıyorsam bana çok aşık oldu. Lord Greystoke'un tek oğludur. Bir gün unvanı ve mülkleri miras alacak. Kendi başına da zengin. Ama, bir İngiliz lordu olacağım beni üzüyor. Amerikan kızlarının unvanlı yabancılarla evlenmesi hakkında ne düşündüğümü biliyorsun. Ah, keşke sıradan bir Amerikalı centilmen olsaydı. Ama bu onun suçu değil. Ve doğumu dışında her şeyde, ülkeme en büyük iltifatı ederdi bu. Herhangi bir erkeğe yaptığım en büyük iltifat bu. Buraya geldiğimizden beri en garip deneyimleri yaşadık. Baba ve Bay Philander ormanda kayboldu ve gerçek bir aslan tarafından kovalandı. Bay Clayton da kayboldu ve 2 kez vahşi hayvanlar tarafından saldırıya uğradı. Esmeralda ve ben ise eski bir kulübede, insan yiyen korkunç bir dişi aslan tarafından köşeye sıkıştırıldık. Ah, gerçekten, harika, Esmeralda'nın dediği gibi. Ama tüm bunların en garip kısmı, bizi kurtaran o harika yaratık. Ben onu görmedim. Ama Bay Clayton, babam ve Bay Philander gördü. Ve şunu söylüyorlar, tamamen tanrı benzeri bir beyaz adam, soluk kahverengiye bronzlaşmış. Vahşi bir filin gücü, bir maymunun çevikliği ve bir aslanın cesareti var onda. İngilizce konuşmuyor. Ve cesur işini yaptıktan sonra hızla, gizemli bir şekilde ortadan kayboluyor, sanki bedensiz bir ruh gibi. Sonra başka bir tuhaf komşumuz var. Kabinimizin kapısına güzel bir İngilizce tabela asmış biri. Daha önceden açmıştık, bizi uyarıyordu, eşyalarından hiçbirini yok etmememizi söylüyordu. Ve kendisini, maymunların Tarzanı, olarak imzalamıştı. Onu hiç görmedik. Ama sanırım o, Bay Clayton'ı sırtından vuracakken ormandan gelen görünmez bir elden fırlayan mızrak, tam omzuna isabet eden o mızrağı atan kişi. Denizciler bize çok az yiyecek bıraktı. Sadece 3 mermisi kalan tek bir tabancayla et temin etmenin yolunu bilmiyoruz. Ama Bay Philander, ormanda bol miktarda yabani meyve ve fındık bulunduğunu ve bunlarla sonsuza kadar geçinebileceğimizi söylüyor. Şimdi çok yorgunum. Bay Clayton'ın benim için topladığı o komik otlardan yapılmış yatağa gidiyorum. Ama olaylar oldukça günlük gerçekleşiyor, bu yüzden eklemeler yapacağım. Sevgiyle. Tarzan, mektubu okuduktan sonra uzun süre dalıp gitti. Beyninde o kadar çok yeni ve harika şey vardı ki, hepsini bir arada sindirmeye çalışmak onu döndürüyordu. Demek onun maymunların Tarzanı olduğunu bilmiyorlardı. Onlara söyleyecekti. Ağacının altında, yapraklardan ve dallardan kaba bir sığınak inşa etmişti, yağmurdan korunmak için. Oraya kulübeden getirdiği birkaç hazineyi yerleştirmişti. Aralarında kalemler de vardı. Birini aldı ve Jane Porter'ın imzasının hemen altına yazdı. Ben maymunların Tarzanıyım. Bu yeterliydi. Sonra mektubu kulübeye götürdü. Yiyecek meselesi. Tarzan'a göre endişelenecek bir şey değildi. O halledecekti. Ve halletti. Ertesi sabah Jane, kaybettiği mektubu tam olarak bıraktığı yerde buldu, 2 gece önce kaybolduğu yerde. Şaşırmıştı. Ama imzasının altındaki basılı kelimeleri görünce, soğuk, nemli bir ürperti geçti omurgasından. Mektubun son sayfasını Clayton'a gösterdi. Ve düşünün, dedi, o tuhaf şey muhtemelen yazdığım süre boyunca beni izliyordu. Sadece bunu düşünmek bile ürpertiyor beni. Ama dostça olmalı, diye güvence verdi Clayton. Çünkü mektubu geri verdi, sana zarar vermeyi denemedi. Ve yanılmıyorsam geçen gece kulübe kapısının önüne dostluğundan önemli bir şey bıraktı, çünkü dışarı çıkarken orada bir yaban domuzunun leşini buldum.
O günden itibaren, neredeyse tek bir gün bile geçmedi ki av sunumu ya da başka yiyecekler bırakılmasın. Bazen genç bir geyik, bazen pişirilmiş manyok keki, Emebonga köyünden çalınmış, bazen bir domuz, bazen bir leopar, bir kez de aslan. Tarzan, hayatının en büyük zevkini bu yabancılar için av yapmaktan alıyordu. Dünyada hiçbir hazzın bununla kıyaslanamayacağını düşünüyordu, güzel beyaz kızın refahı ve korunması için çalışmanın verdiği o hisle. Bir gün gündüz saatlerinde kampa girip bu insanlarla konuşacaktı. Kendisini Tarzan olarak tanıtacaktı. Ama orman yaratığının çekingenliğini aşmak zordu. Ve böylece gün ardına gün geçiyordu. İyi niyetlerini hiçbir zaman tamamlayamadan. Kamptaki grup, artık cesaretlenerek ormana daha uzak yürüyüşler yapıyordu. Fındık ve meyve topluyorlardı. Neredeyse tek bir gün bile geçmiyordu ki Profesör Porter, ölümün çenelerine kayıtsız biçimde göz atmadan dolaşmasın. Bay Samuel T. Philander'da herkülvari çabalarla, bitmez tükenmez endişesiyle, profesörü korumak için zihnini diri tutmaya çalışıyordu. Bir ay geçti. Tarzan sonunda gündüz saatlerinde kampa gitmeye karar verdi. Öğleden sonra erken saatlerde, Clayton limandaki noktaya kadar yürümüştü. Geçen gemileri aramak için, orada yüksek bir odun yığını hazır tutuyordu, uzaktan bir buharlı gemi ya da yelkenli görünür görünmez ateşlemek için. Profesör Porter, kampın güneyindeki plajda Bay Philander'ın dirseğine tutunuyordu. İkisi, ormanın büyüleyici oyununa dalmışlardı yine. Diğerleri gitmişti. Jane ve Esmeralda, meyve toplamak için ormana dalmıştı ve giderek kulübeden daha da uzaklaşıyorlardı. Tarzan, küçük evin kapısının önünde sessizce bekledi. Dönerler diye. Düşünceleri güzel beyaz kızdaydı. Hep onlardaydı artık. Onun korkup korkmayacağını merak etti ve bu düşünce neredeyse onu planından vazgeçiriyordu. Dönüşünü beklerken ona bir mesaj yazmaya başladı. Bunu ona verip vermeyeceğini bilmiyordu ama düşüncelerini yazıya dökmek sonsuz bir zevk veriyordu. Şöyle yazdı: "Ben maymunların Tarzanıyım. Seni istiyorum. Ben seninim. Sen benimsin. Burada evimizde birlikte yaşayacağız. Sana en iyi meyveleri, en yumuşak geyikleri, ormandaki en kaliteli etleri getireceğim. Senin için avlanacağım. Ben orman savaşçılarının en iyisiyim. Senin için savaşacağım. Ben ormanın en güçlü savaşçısıyım. Sen Jane Porter'sın, mektubunda gördüm. Bunu okuduğunda, bunun senin için olduğunu ve maymunların Tarzanının seni sevdiğini bileceksin." Genç bir kızılderili gibi dik dururken, kapının yanında beklerken, mesajını bitirdi. Ve o anda keskin kulaklarına tanıdık bir ses geldi. Büyük bir maymunun ormanın alt dallarından geçme sesi. Bir an dikkatle dinledi. Sonra ormandan acı çeken bir kadının çığlığı yükseldi. Ve maymunların Tarzanı, ilk aşk mektubunu yere bıraktı ve ormana bir panter gibi fırladı. Clayton da çığlığı duydu. Profesör Porter ve Bay Philander da. Birkaç dakika sonra hepsi nefes nefese kulübeye koştu, birbirlerine heyecanla sorular yağdırarak. Tek bir bakış yetti. Jane ve Esmeralda orada değildi. Hemen Clayton, iki yaşlı adamın ardından ormana atladı. Kızın adını yüksek sesle bağırıyordu. Yarım saat boyunca sendeleyerek yürüdüler. Ta ki Clayton, yere çökmüş Esmeralda'yı bulana kadar. Yanında durdu. Nabzını yokladı. Kalp atışlarını dinledi. Yaşıyordu. Onu salladı. "Esmeralda," diye kulağına bağırdı. "Esmeralda, Tanrı aşkına, Bayan Porter nerede? Ne oldu?" "Esmeralda." Yavaş yavaş Esmeralda gözlerini açtı. Clayton'ı gördü. Etrafındaki ormanı gördü. "Ah, Gaberel," diye bağırdı. Ve tekrar bayıldı. Bu sırada Profesör Porter ve Bay Philander da gelmişti. "Ne yapalım, Bay Clayton?" diye sordu yaşlı profesör. "Nereye bakalım? Tanrı bu kadar zalim olamazdı ki, kızım şimdi benden uzakta. Önce Esmeralda'yı uyandırmalıyız," diye yanıtladı Clayton. "Bize ne olduğunu anlatabilir." "Esmeralda," diye tekrar bağırdı, kara kadını omuzlarından sarsarak. "Ey Gaberel, ölmek istiyorum," diye bağırdı zavallı kadın. Gözleri hızla kapandı. "Bırak öleyim, sevgili Tanrım, o korkunç yüzü bir daha görmek istemiyorum." "Gel, Esmeralda," diye bağırdı Clayton. "Tanrı burada değil. Bay Clayton burada. Aç gözlerini." Esmeralda emredildiği gibi yaptı. "Ah Gaberel, şükürler olsun," dedi. "Bayan Porter nerede? Ne oldu?" diye sordu Clayton. "Bayan Jane burada değil mi?" diye bağırdı Esmeralda, inanılmaz bir hızla oturarak. "Aman Tanrım, şimdi hatırladım.
O onu götürmüş olmalı. Ve zenci hıçkırarak ağlamaya başladı. Onu ne götürdü, diye bağırdı Profesör Porter. Tamamen saçlarla kaplı kocaman bir dev. Bir goril mi, Esmeralda, diye sordu Bay Philander. Üç adam neredeyse nefesini tutmuştu. Korkunç düşünceyi söylerken, şeytan sandım, ama sanırım gorillerden biri olmalıydı. Ah, zavallı bebeğim, zavallı küçük balım, diye ağladı Esmeralda, kontrolsüz hıçkırıklarla. Clayton hemen iz aramaya başladı. Ama yakındaki ezilmiş otların karmaşasından fazlasını çıkaramıyordu. Ormancılığı, gördüklerini yorumlamak için çok yetersizdi. Günün geri kalanını ormanda aradılar. Ama gece ilerledikçe umutsuzluk bastırdı. Kaldırımları yoktu. Jane'in hangi yöne götürüldüğünü bile bilmiyorlardı. Vazgeçmek zorunda kaldılar. Kulübeye çok sonra, karanlıkta ulaştılar. Küçük yapının içinde hüzünle, kederle sessizce oturdular. Profesör Porter sonunda sessizliği bozdu. Ama bu sefer soyut teoriler üreten bilgin pedant değildi, bu ses, eylem adamıydı. Kararlı bir sesle konuştu. Ama içinde tarif edilemez bir umutsuzluk ve keder yatıyordu. Ve bu, Clayton'ın kalbini sıktı. Şimdi uzanacağım, dedi yaşlı adam. Ve uyumaya çalışacağım. Yarın erken, gün doğar çıkmaz, taşıyabileceğim kadar yiyecek alacağım ve Jane'i bulana kadar aramaya devam edeceğim. Durdu. Geri dönmeyeceğim. Yoldaşları hemen yanıt vermedi. Her biri kendi hüznüne dalmıştı. Ve her biri biliyordu, yaşlı profesörün bu sözlerin ne anlama geldiğini. Profesör Porter ormandan bir daha dönmeyecekti. Sonunda Clayton ayağa kalktı ve elini nazikçe Profesör Porter'ın yaşlı, bükülmüş omzuna koydu. "Tabii ki seninle gideceğim," dedi. "Gitmek isteyeceğini biliyordum, Bay Clayton. Ama yapmamalısınız. Jane artık insan yardımının ötesinde. Bir zamanlar benim sevgili küçük kızım olan şey, artık bu korkunç ormanda yalnız ve arkadaşsız yatıyor olmayacak." Sesi titriyordu. "Aynı sarmaşıklar ve yapraklar bizi kaplayacak. Aynı yağmurlar üzerimize vuracak. Ve annesinin ruhu dışarıda olduğunda, bizi ölümde birlikte bulacak, hayatta her zaman bulduğu gibi." Durdu. "Hayır. Gidebilecek tek kişi benim. Çünkü o benim kızımdı. Bu dünyada geriye bırakılmış, sevmem için kalan tek şeydi." "Seninle gideceğim," dedi Clayton. Basitçe. Yaşlı adam yukarı baktı. William Cecil Clayton'ın güçlü, yakışıklı yüzüne dikkatle baktı. Belki de orada, o genç yüzde, kalbindeki sevgiyi okuyordu. Kızına olan sevgiyi. Geçmişte kendi akademik düşünceleriyle o kadar meşguldü ki küçük şeyleri, tesadüfi kelimeleri fark etmemişti. Ama pratik bir adam bu gençlerin birbirine giderek daha çok çekildiğini çoktan fark ederdi. Şimdi o anlar birer birer geri döndü aklına. "Nasıl istersen," dedi. "Bana da güvenebilirsiniz," dedi Bay Philander. "Hayır, sevgili eski dostum," dedi Profesör Porter. "Hepimiz birden gitmemeli. Zavallı Esmeralda'yı burada yalnız bırakmak acımasızlık olur. Ve üçümüz birden daha başarılı olamazdık. Bu vahşi ormanda zaten yeterince ölü var." Durdu. "Gel, biraz uyumaya çalışalım." Tarzan, büyük antropoidler kabilesinden ayrıldığı andan itibaren, kabile içinde sürekli bir çatışma ve huzursuzluk had safhaya ulaşmıştı. Kral Terkoz, acımasız ve kaprisli biri. Birer birer, birçok yaşlı ve zayıf maymun, özellikle Terkoz'un kaba doğasını en çok üstlerine çekmiş olanlar, ailelerini alıp uzaklaştı. İç bölgelerin sessizliğini ve güvenliğini arıyorlardı. Ama sonunda kalanlar da Terkoz'un sertliğine dayanamaz hale geldi. Ve o zaman biri, Tarzan'ın bir zamanlar verdiği uyarıyı hatırladı. "Eğer zalim bir reisiz varsa, diğer maymunların yaptığı gibi yapma. Hiçbiriniz ona tek başına karşı koymaya çalışmayın. Bunun yerine, 2, 3 ya da 4 kişi birlikte üzerine atılın. O zaman hiçbir şef, olmaması gerekenden farklı olmaya cesaret edemez. Çünkü dördünüz birlikte herhangi bir şefi öldürebilirsiniz." Bu uyarıyı hatırlayan maymun, birkaç yoldaşına anlattı. Ve Terkoz o gün kabilesine döndüğünde, sıcak bir karşılama bekliyordu onu. Hiçbir resmiyet yoktu. Terkoz gruba ulaşır ulaşmaz, 5 büyük tüylü yaratık üzerine atladı. Terkoz özünde tam bir korkaktı. Maymunlar arasında zorbalık, insanlardaki zorbalıkla aynı şeydi. Bu yüzden savaşıp ölmek için kalmadı, olabildiğince hızlı parçalanıp ormanın içine kaçtı. Kabilesine 2 kez daha katılmaya çalıştı. İkisinde de başarısız oldu. Uzaklaştırıldı. Sonunda vazgeçti. Öfkeli ve nefret dolu, ormana döndü. Birkaç gün amaçsızca dolaştı.
Kinini besliyordu. Birikmiş öfkesini boşaltabileceği zayıf bir şey arıyordu. İşte bu ruh halinde, o korkunç insansı yaratık ağaçtan ağaca sallanırken, aniden ormanda iki kadınla karşılaştı. Tam tepelerindeydi onları keşfettiğinde. Jane Porter, varlığını ancak büyük kıllı bedenin yanı başına indiği anda fark etti. Ve o korkunç yüzü, hırlayan o çirkin ağzı, tam bir adım mesafede gördü. Kaba el kolunu kavrayınca, dudaklarından delici bir çığlık çıktı. Sonra o korkunç dişlere doğru sürüklenirken, Terkoz durdu. Kabilesi onun kadınlarını almıştı. Onların yerine başkaları bulmalıydı. Bu tüysüz, açık tenli maymun, yeni evinin ilk üyesi olacaktı. Onu geniş, kıllı omuzlarının üstüne attı. Ve ağaçların arasına sıçradı. Jane'i uzaklaştırıyordu. Esmeralda'nın korku çığlığı Jane'inkiyle karıştı ve sonra Esmeralda'nın beyni acil durumun yüküyle dolup taştı. Bayıldı. Ama Jane bir an bile bilincini kaybetmedi. O korkunç yüz yakın nefesiyle üstüne eğilirken, kötü nefes burun deliklerine vururken, korku onu felç etmişti. Ama beyni berraktı. Yaşanan her şeyi anlıyordu. Kaba adam onu inanılmaz bir hızla ormanın içine taşıyordu. Ama bağırmadı, mücadele etmedi. Maymunun ani ortaya çıkışı onu öyle şaşırtmıştı ki, şimdi ona kampa doğru götürüldüğünü sanıyordu. Bu yüzden enerjisini ve sesini saklıyordu. Ta ki yeterince yaklaşana kadar, yardım sesini duyurabilecek kadar yakına. Ama bilemezdi, giderek daha da derinlere taşınıyordu. Geçilmez ormanın içine. Clayton ve iki yaşlı adamın duyduğu çığlık, maymunların Tarzan'ını doğrudan Esmeralda'nın yanına götürdü. Ama ilgilendiği Esmeralda değildi. Ona bakıp yaralanmadığını gördü. Bir an için yerdeki ve ağaçlardaki işaretlere dikkatle baktı. Ve eğitim, çevre ve doğuştan gelen zekasının harmanladığı o harika ağaç okuması, ona her şeyi anlattı. Sanki gözleriyle görmüş gibi. Sonra tekrar ağaçların arasına girdi. Yüksekten gelen havayı, sporu takip etti. Başka hiçbir insan gözünün algılayamayacağı, çeviremeyeceği işaretleri. Dalların uçlarında, antropoidin bir ağaçtan diğerine sallandığı yerlerde, yolu işaret eden çok şey vardı. Basınç her zaman aşağıya doğru, dalın küçük ucuna doğruydu, maymun ağaçtan çıkarken ya da girerken. Ve bu, geçişin yönünü net biçimde ortaya koyuyordu. Burada bir dalda, kaçanın harika ayağının izi. Ve Tarzan içgüdüsel olarak biliyordu, o ayak bir sonraki adımda nereye basacaktı. Orada küçük bir parça kırtıl arıyordu. Çoğu zaman sadece bir nem lekesinden fazla değildi. Yine, küçük bir kabuk parçası, kazan elin çevirdiği bir parça. Kırılma yönü, geçişin yönünü gösteriyordu. Ya da ağacın gövdesi üzerinde, tüylü vücut tarafından taranmış ince bir iz ve altına sıkışmış küçük bir saç parçası. Bu, doğru yolda olduğunu söylüyordu. Tarzan bu zayıf kayıtları okurken hızını kesmek zorunda değildi. Çünkü ona göre bunlar, yapraklı yolda diğer tüm yara ve izlerin arasından cesurca öne çıkıyordu. Ama en güçlüsü, koku. Tarzan rüzgarı takip ediyordu. Ve eğitilmiş burun delikleri, bir av köpeğinin burnundan aşağı değildi. Alt mertebeler, insandan daha gelişmiş koku sinirlerine sahiptir. Ama bu sadece gelişim meselesidir. İnsanın hayatta kalması, duyularının mükemmelliğine o kadar bağlı değil. Akıl yürütme gücü onları birçok görevden kurtardı. Ve böylece bir dereceye kadar köreldi. Kulakları hareket ettiren kaslar gibi, sadece kullanılmadığı için. O kaslar hala orada. Kulakların etrafında ve saç derisinin altında. Sinirler de var. Ama beyin onları algılayacak kadar gelişmedi. Çünkü ihtiyaç duyulmadı. Ama maymunların Tarzan'ında durum farklıydı. Erken bebeklikten itibaren hayatta kalması buna bağlıydı. Görme, işitme, koku, dokunma ve tatın keskinliğine, yavaş gelişen akıl organından çok daha fazlasına. Tarzan'da en az gelişen duyuydu tat. Lezzetli meyveler ya da çiğ et, hatta uzun süre gömülü kalmış et, neredeyse eşit bir saygıyla yiyebiliyordu. Ama bu bakımdan medeni epikürlerden o kadar da farklı değildi. Maymun adam neredeyse sessizce terkoz ve avının peşinden hızla ilerliyordu. Ama yaklaşma sesi kaçanın kulaklarına ulaştı ve terkoz hızını artırdı. Tarzan onları yakaladığında 3 mil geçmişti. Terkoz, açık küçük bir alanda yere indi. Artık daha fazla kaçamayacağını anlamıştı. Ödülü için savaşacaktı. Döndü ve peşindekinin kim olduğunu gördü. Tarzan bir leopar gibi atlarken Jane hala terkozun bir kolundaydı.
Ve bu, İlkel'in savaş için sunduğu o ilkel arenada, yüzleşme başladı. Terkoz, gelenin Tarzan olduğunu görünce hemen sonuca vardı. Bu Tarzan'ın kadınıydı. İkisi de aynı türdendi, beyaz ve tüysüz. Ve bu, çifte intikam için mükemmel bir fırsattı. Jane için, bu tanrısal adamın ani görünüşü hasta sinirlere şarap gibi geldi. Clayton'ın, babasının ve Bay Philander'ın tarifi bu olmalıydı, onları kurtaran aynı harika yaratık. Ve onda sadece bir koruyucu ve bir dost gördü. Ama Terkoz onu sertçe kenara iteleyip Tarzan'ın karşısına geçtiğinde ve o maymunun devasa boyutunu, güçlü kaslarını, vahşi dişlerini gördüğünde, kalbi titredi. Böyle güçlü bir düşmanı nasıl yenebilirdi ki? İki saldıran boğa gibi bir araya geldiler. İki kurt gibi birbirinin boğazına uzandılar. Maymunun uzun dişlerinin önünde, ince adamın bıçağının parlaklığı. Jane, büyük bir ağacın gövdesine yaslanmış, çevik genç bedeniyle, elleri yükselen ve inen göğsünde sıkıca kenetlenmiş, gözleri dehşet, hayranlık, korku ve şaşkınlıkla kocaman açılmış, izledi. İlk maymun, bir kadına sahip olmak için ilksel adamla savaşıyordu. O kadın için, onun için. Adamın sırtının ve omuzlarının büyük kasları gerilirken, devasa pazu ve ön kol o güçlü dişleri engellemeye çalışırken, yüzyıllar süren medeniyetin ve kültürün perdesi, Baltimore kızının bulanık gözlerinden sıyrılıp düştü. Uzun bıçak Terkoz'un kalbine 12 kez derin battı. Kan ve büyük leş cansız yere yuvarlandı. İlkel bir şeydi. Kollarını açan kadın, ilkel adama doğru ilerliyordu. Onun için savaşan adama. Ve Tarzan, hiçbir kırmızı kanlı adamın yapmaya cesaret edemeyeceği şeyi yaptı. Kadınını kollarına aldı ve yukarı döndürülmüş, nefes nefese dudaklarını öpücüklerle boğdu. Bir an için Jane yarı kapalı gözlerle orada durdu. Bir anlığına, genç hayatında ilk kez, aşkın gerçek anlamını hissetti. Ama o perde, aniden çekildiği gibi tekrar düştü. Ve öfkeli vicdan yüzüne kızıl bir örtü gibi yayıldı. Utançla maymunların Tarzan'ını iterek uzaklaştırdı. Yüzünü ellerine gömdü. Tarzan şaşırmıştı. Belirsiz ve soyut bir biçimde sevmeyi öğrendiği o kızı, istekle kollarında bulmuştu az önce. Şimdi onu itiyordu. Bir kez daha yaklaştı ve kolunu tuttu. Jane bir kaplan gibi döndü ona. Küçük elleriyle büyük göğsüne vuruyordu. Tarzan bunu anlayamıyordu. Az önce her şey farklıydı. Ama o an, artık karanlık ve uzak geçmişte kaybolmuştu. Bir daha asla olmayacaktı. Ve onunla birlikte iyi niyetler de gitmişti. O zamandan beri maymunların Tarzan'ı, sıcak, ince bir bedeni kendisine yakın hissetti. Sıcak, tatlı nefes yanağına ve ağzına yeni bir alev açmıştı göğsünde. Mükemmel dudaklar ona yapışmıştı, yanan öpücükler ruhuna derin bir damga basmıştı. Yeni bir Tarzan'ı işaret eden bir damga. Yine elini koluna koydu, yine onu kendine döndürdü. Ve sonra, maymunların Tarzan'ı, ilk atasının yapacağı şeyi yaptı. Kadınını kollarına aldı ve ormana taşıdı. Ertesi sabah erken saatlerde, sahildeki küçük kulübede 4 kişi bir topun patlamasıyla uyandı. Clayton ilk fırlayan oydu. Ve dışarıda, limanın ağzının ötesinde, demirde 2 gemi gördü. Biri Irow'du, diğeri, küçük bir Fransız kruvazörü. Sonuncunun yanları, kıyıya bakan adamlarla doluydu. Ve Clayton için açıkça belliydi, eğer kulübede kalırlarsa ilgilerini çekmek için bir sinyal topu ateşlenmişti. Her iki gemi de kıyıdan oldukça uzakta duruyordu. Ve şüpheliydi, gözlükleri, aralarında sallanan şapkaları görebilir miydi? Esmeralda kırmızı önlüğünü çıkarmış ve telaşla başının üzerinde sallıyordu. Ama Clayton bunun bile görünüp görünmeyeceğinden korkarak, kuzey noktasına doğru koştu. Maçları hazırladığı sinyal odununun yanına. Ona göre bir yaş gibiydi, nefessiz bekleyenlere göre daha da uzun. Sonunda o kuru dallar ve çalılıkların yığınına ulaştı. Yoğun ormandan ayrılıp gemileri tekrar gördüğünde, Irov yelken açmıştı bile ve kruvazör de çoktan yola çıkmıştı. Hızla odun yığınını bir düzine yerden yaktı. Burnun ucuna koştu. Gömleğini çıkardı, düşmüş bir dala bağladı ve üzerinde ileri geri sallayarak durdu. Ama gemiler ilerlemeye devam etti. Tüm umudu tükenirken, ormanın üzerinde dikey yükselen yoğun duman sütunu, kruvazördeki bir gözcünün dikkatini çekti. Ve anında sahile bir düzine gözlük yöneldi. Kısa süre sonra Clayton, 2 geminin döndüğünü gördü. Irov okyanusta sessizce sürüklenirken, kruvazör yavaş yavaş kıyıya yaklaşıyordu. Biraz uzakta demir attı.
Bir tekne indirildi ve sahile gönderildi. Hesap çekildiğinde, genç bir subay dışarı çıktı. Bay Clayton, sanırım, diye sordu. Tanrı'ya şükür, geldiniz, diye yanıtladı Clayton. Ve belki de henüz çok geç değil. Ne demek istiyorsunuz, Monsieur, diye sordu subay. Clayton anlattı. Jane Porter'ın kaçırılmasını, onu aramak için silahlı adamlara ihtiyaç duyulduğunu. Mondayu, dedi subay, derin bir üzüntüyle. Dün gelseydik, çok geç olmazdı. Bugün ise, zavallı hanımefendiyi belki hiç bulamayabiliriz. Korkunç, Monsieur. Çok korkunç. Diğer tekneler artık kruvazörden ayrılmaktaydı. Clayton limanın girişini gösterdi. Subay gemiye, o da burnun yanına geçti. Diğer araçlar küçük, karayla çevrilmiş körfeze girdi. Kısa süre sonra tüm grup karaya inmiş, Profesör Porter, Bay Philander ve ağlayan Esmeralda ile buluşmuştu. Son teknelerde aralarında geminin komutanı da vardı. Jane'in kaçırılmasını duyunca, Profesör Porter ve Clayton'ın aramasına yardım için gönüllüler seçilmesi konusunda son derece cömert davrandı. O cesur ve sempatik Fransızlardan, ne bir subay ne de aramaya katılmaktan kaçındı. Komutan 20 adam ve 2 subay seçti, Teğmen Darnat ve Teğmen Charpentier. Kruvazöre bir tekne gönderildi, erzak, mühimmat ve karabinalar. Adamların tabancaları zaten yanlarındaydı. Sonra Clayton, nasıl demirledikleri ve sinyal topu attıklarıyla ilgili sorulara geçti. Komutan Kaptan Dufresne, bir ay önce Irov'un güneybatıya tam yelkenle gittiğini gördüklerini anlattı. Geri dönmesi için sinyal verince, sadece daha fazla yelken açmıştı. Gün batımına kadar görüş alanında beklemişler, birkaç el ateş açmışlar. Ama ertesi sabah ortada yoktu. Kuzey yönünde devam etmişler, haftalarca kıyı boyunca sürmüşler. Neredeyse unutmuşlardı. Ta ki birkaç gün önce sabahın erken saatlerinde, bir gözcü, ağır bir denizde ilerleyen gemiyi fark edene kadar. Ve gemi açıkça kontrolden çıkmıştı. Yaklaştıkça, bu geminin haftalarca önce onlardan kaçan Irov olduğunu anladılar. Baş yelkeni ve mizzen spanker kısmen ayarlıydı, gemiyi rüzgara karşı tutmaya çalışıyordu. Ama çarşaflar kopmuş, yelkenler fırtınada lime lime olmuştu. Açık denizde bir ödül mürettebatı yerleştirmek tehlikeliydi. Ve güvertede yaşam belirtisi görünmüyordu. Rüzgar ve deniz yatışana kadar beklemeye karar verdiler. Sonunda, bir figür korkuluklara tutunmuş, zayıfça işaret sallıyordu. Umutsuz bir işaret. Hemen bir tekne mürettebatı dışarı çıkarıldı. Ve Irov'a tırmanmayı başardılar. Fransızların gözlerine çarpan manzara, korkunçtu. Bir düzine ölü ve ölmekte olan adam, sallanan güvertede oraya sola yuvarlanıyordu. Yaşayanlar ölülerle iç içe geçmişti. Cesetlerden ikisi kısmen kurtlar tarafından yutulmuştu. Ödül mürettebatı gemiyi hızla düzene soktu. Hayatta kalanlar hamaklarına taşındı. Ölüler yelken bezine sarıldı ve güverteye bağlandı. Derin sulara gönderilmeden önce yoldaşları tarafından tanımlandılar. Fransızlar Irov'a çıktığında hayatta kalanlardan kimse bilinçli değildi. O umutsuz işareti sallayan zavallı adam bile, kullanılabilir olup olmadığını öğrenemeden bilinçsizliğe gömülmüştü. Fransız subayı, o korkunç tablonun nedenini anlamakta gecikmedi. Çünkü su ve brandy ararken hiçbir şey bulamadılar. Hatta tarif edilebilir bir yiyecek bile yoktu. Hemen kruvazöre gönderilen bir tekne, su, ilaç ve erzak getirdi. Onarıcı verilince birkaç adam bilincini geri kazandı. Ve tüm hikaye anlatıldı. Snipes'ın öldürülmesini ve cesedinin hazine sandığının üstüne gömülmesini biliyoruz zaten. Görünüşe göre kruvazörün kovalamacı, isyancıları o kadar korkutmuştu ki, onu kaybettikten sonra birkaç gün boyunca Atlantik'i geçtiler. Ama gemide az su ve erzak kaldığından doğuya döndüler. Navigasyonu bilen kimse yoktu. Nerede olduklarını bilemiyorlardı. Kuzey rüzgarlarının korkusu baskın geldi ve Afrika'nın güneyine doğru sürüklendiler. 2 gün boyunca kuzey-kuzeydoğu rotasında kaldılar. Sonra neredeyse bir hafta süren bir durgunlukla yakalandılar. Suları tükenmişti. Başka bir gün yiyeceksiz geçecekti. Koşullar hızla kötüleşti. Bir adam delirdi ve aşırıdan denize atladı. Kısa süre sonra bir diğeri damarlarını açtı ve kendi kanını içmeye başladı. Öldüğünde onu denize attılar. Ama ölüyü gemide tutmak isteyenler de vardı aralarında. Açlık onları insandan hayvana dönüştürüyordu. Kruvazör tarafından alınmadan 2 gün önce artık gemiyi yönetemez hale gelmişlerdi. Aynı gün 3 adam öldü. Ertesi sabah cesetlerden birinin kısmen yenildiği görüldü.
O gün boyunca adamlar birbirlerine yırtıcı hayvanlar gibi baktı. Ve ertesi sabah iki ceset neredeyse tamamen kemiklerinden soyulmuş yatıyordu. Adamlar bu korkunç yemeği yapacak güçten yoksun değillerdi. Çünkü en büyük acı, su yokluğuydu. Ve sonra kruvazör geldi. Sağlıklarına kavuşanlar tüm hikayeyi Fransız komutana anlattı. Ama adamlar o kadar cahildi ki, profesörlerin ve grubun tam olarak nerede mahsur kaldığını söyleyemiyorlardı. Bu yüzden kruvazör kıyı boyunca yavaş yavaş ilerliyor, ara sıra sinyal topları atıyor ve plajın her santimini gözlükle tarıyordu. Kıyı hattının hiçbir bölümünü atlamak için geceleri demirlediler. Ve önceki gece, tam aradıkları küçük kampın bulunduğu plajda demir atmışlardı. Önceki öğleden sonra sinyal topları karadakiler tarafından duyulmamıştı. Büyük ihtimalle ormandaydılar, Jane Porter'ı arıyorlardı. Ve ormanın gür yaprakları, uzaktaki silah sesini boğmuştu. İki taraf maceralarını birbirine anlattıktan sonra, kruvazörden gelen tekne, sefer için malzeme ve silahlarla geri dönmüştü. Birkaç dakika içinde küçük denizci müfreze, iki Fransız subayı, Profesör Porter ve Clayton ile birlikte, o umutsuz ve talihsiz aramanın peşinden, keşfedilmemiş ormanın derinliklerine doğru yürüyüşe geçti.